Bir ağacın yaşını hesaplamakta kullanılan en uygun yöntem artım burgusu ile kalem örneği almaktır. Bu yöntemi uygularken seçtiğimiz ağacın önüne gidiyoruz ve artım burgusu çubuğunu hazırladıktan sonra göğüs hizamızda, yani yaklaşık yerden 1,5 metre yükseklikten ağaca dik bir şekilde artım burgusunu ağacın içine doğru yönlendiriyoruz. Artım burgusunu saat yönünde çevirerek burgunun içeri doğru ilerlemesini sağlıyoruz. İçeri doğru ilerlerken dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de vurgunun öze kadar, yani ağacın merkezine kadar gidebilmesidir. Peki öze kadar gidip gitmediğimizi nasıl anlıyoruz? O da şu şekilde oluyor. Elimizdeki artım burgusu çubuğunun uzunluğunu biliyoruz. Seçtiğimiz ağacın da kalem örneği almadan önce çapını ölçerek yarı çapını elde ediyoruz. Ve bu şekilde burgunun gitmesi gerektiği mesafeyi yarı çapa göre tahmin ediyoruz. Ayrıca kalem örneği alırken göğüs hizasından artım burgusunu kullanmamızın nedeni ise ağaçta gözden kaçabilecek yıllık halka kaybını en aza indirmek. Çünkü ağacın büyüme koşullarından kaynaklı olabilecek bazı özel durumlardan dolayı yıllık halka kayıpları ağacın dip kısımlarında veya üst kısımlarında daha çok görülmektedir. Ağacın özüne kadar ilerledikten sonra artım burgusu içerisine kaşığı sokuyoruz. Kaşık tamamen içeri girdikten sonra saat yönünün tersi yönünde burguyu bir tam tur attırıyoruz. Bu şekilde kaşığın içerideki kalem örneğini kesmesini ve daha rahat dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Kalem örneğini dışarı çıkardığımızda eğer benim de yaptığım gibi iğne yapraklı bir ağaçtan örnek almışsanız arazide de yıllık halkalarını rahatlıkla sayabilirsiniz. Ama bazı yıllık halkalar oldukça dar olabileceği için onları çıplak göz ile baktığınızda gözden kaçırmanız muhtemeldir. Bu örneği çıplak gözle arazide saydığımızda 65 yaşında olduğunu tespit ettim. Ancak bazı son yıllardaki yıllık halkaların daha dar olduğunu gördüğüm için belki birkaç halka gözümden kaçmıştır diye laboratuvarda incelemek istedim. Laboratuvarda ağaçtan elde ettiğimiz kalem örneğini ahşap taşıyıcıya sabitlemek için taşıyıcıya ilk önce tutkal sürüyoruz. Ardından kalem örneğini taşıyıcıya yerleştiriyoruz. Kalem örneğinin taşıyıcıda sabit bir şekilde, yani eğilip bükülme olmadan kuruması için plastik tokaları taşıyıcının çevresinden geçirerek örneği taşıyıcı üzerinde sabit hale getiriyoruz ve bu şekilde kuruması için bırakıyoruz. Yaklaşık 200 saat sonra tutkal kuruduğunda kalem örneğinin yüzeyinin daha net ve parlak şekilde görünmesi için zımpara işlemi uyguluyoruz. Bu işlem sayesinde yüzey daha görünür hale gelecek ve halkaları net bir şekilde göreceğiz. Ve yıllık halkaları gözden kaçırma şansımız da en aza inecek. Zımpara işleminden sonra yıllık halkalar çıplak gözle de oldukça iyi görülebilir. Ancak en doğru sonucu elde etmek için mikroskop altında incelemesini sağlamak istedim. Mikroskop altına yerleştirdiğimiz kalem örneğinin ortasına, yani özüne 0 diyerek saymaya başlıyoruz. Nerede kaldığımızı karıştırmamak için her 10 yılda bir nokta koyarak yılını altına yazıyoruz. Bu şekilde hem halka kaçırmamış oluyoruz hem de eğer sayarken bir yerde karıştırdığımızda geri dönüp kontrol etmesi daha kolay oluyor. Elimizdeki örneği arazide saydığımızda 65 yaşında olduğunu bulmuştuk. Ama laboratuvarda incelediğimizde ise 67 yaşında olduğunu gördük. Yani 2 yılı gözden kaçırmışız. O yüzden kalem örneklerinin arazi sonrasında mikroskop altında incelenmesi de doğru yaşı bulmada çok önemlidir. Umarım bu video sizler için bilgilendirici bir içerik olmuştur. İyi günler dilerim.